Selamünaleyküm canlarım, dostlarım, kardeşlerim. Yeni bir deneyim vakti videosuyla yine karşınızdayım. Bugün karşınızda dünyanın en iyi filament üreticilerden bir tanesi olan ve tüketicilerin en sık kullandığı Polymaker filamentleriyle karşınızdayım. Eğer bir sıralama yapıyor olsak Polymaker tartışmasız ilk 5 filament üretici arasına girer. Takip edenleriniz biliyor. Bu filamentler yaklaşık bir aydan fazladır. Ben de bunun videosunu çekeceğimi söylemiştim. Çünkü artık günümüz şartlarda sadece benim bildiğim global markaları bir kenara alıyorum. Ben diyeyim 20, siz deyin 30, belki de daha fazla filament üreticisi var Türkiye'de. Bu kadar sık filament üreticileri karşımızdayken buna bir de global markaları da eklediğimiz zaman gerçekten kullanıcıların kafası karışıyor. Günümüzde 430 liraya da filament bulabiliyorsunuz. 2600 liraya da filament bulabiliyorsunuz dostlar. PLA sınıfı için söylüyorum. Şimdi bu kadar filament markası artı böyle bir fiyat farkının neden olduğunu elbette ki sadece marka isminden kaynaklanmadığını tahmin etmek zor olmasa gerek. Burada gerçekten mevcut fiyat farkları aynı zamanda bizlere kaliteyi de sunmakta. Biliyorsunuz ki aylardır deneyimvakti.com forum sitesinde sizlerin problemleriyle uğraşıyoruz. Yaşadığınız sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ve bu problemlerin içerisinde en büyük baskı problemlerinin başında filament geliyor dostlar. Ve bu filamentlerin başında da genelde herkesin bildiği kafadan birkaç marka var. İşte filamentin ucuz olması beraberinde bizlere problemleri de getiriyor. Elbette ki bugün sadece Polymaker dışındaki diğer filamentleri de baz aldığımız zaman her filamentte problem yaşayabiliriz. Ama burada önemli olan bu problemleri en aza indirmek ve aynı zamanda tüketici olarak, yani birer kullanıcı olarak bizlere filamenti kullanırken, yani baskı alırken bizlere kolaylık sunması. Bunların başında filament profil ayarları geliyor dostlar. Bugün hangi markayı alırsanız alın, global markaları bir kenara koyuyorum. Mevcut Bamboo Studio veya diğer dilimleme programlarının kendi generik PLA'larını kullanıyorsunuz profil ayarı olarak veya kendiniz doğru profil ayarları yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi benim de yıllardır yazıcı kullanıcısı olarak benim sabit belirlemiş olduğum bir profil ayarı var ve arkada gördüğünüz diğer markalar da dahil ortalama o profil ayarıyla ben bu filamentleri kullanıyordum. Çünkü dilimleme programında bu profiller yer almıyor. Tabii ki bazı markalar buna uyuyor, uymuyor. Filamente göre bazı ayarlar yapmanız gerekebiliyor. İşte Polymaker gibi filamentlerde baştan bunlardan kurtuluyorsunuz. Çünkü mevcut dilimleme programlarında hazır profil ayarları var ve bununla birlikte en basit tabiriyle Polymaker'ın kendi sitesine girip mevcut potansiyelindeki tüm filament markalarını, modellerine girdiğiniz zaman hangi dilimleme programını kullanıyorsanız ekrana da gelecek. Direkt indirip o profili direkt aktarabiliyorsunuz ve hazır bir şekilde hiçbir şey yapmanıza gerekmiyor. Bu birinci bizim en büyük kolaylığımız. Ve bununla birlikte bir kullanıcı olarak ihtiyacım olan ne? Tabii ki PLA sınıfı, ABS, ASA vesaire birlikte son zamanlarda en büyük alışkanlıklarımızdan bir tanesi farklı renkler aramaya başladık dostlar. Bugün çoğu markalara girdiğiniz zaman eğer elinde stok varsa en fazla bulabileceğiniz renk seçeneği bir PLA sınıfında ortalama 11-12 renk dostlar. Ama Polymaker'ın bu Penchrome filamentlerinde ve onun dışında Polytera da var tabii ki. Yine bunlar Polymaker'ın kendi filamentleri. Girdiğiniz zaman tam 38 renk seçeneğine erişebiliyorsunuz. Yani bu 38 rengin olmasıyla birlikte bu renklerin de stoğunu bulmanız gerekiyor. İşte bu sayede Polymaker'ın Türkiye distribütörü olan filamentdepom.com'dan bunları temin edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki ben filament önerilerinde kendi kullandığım filament dışında deneyim elde etmediğim filamentleri önermiyorum. Genelde önerdiklerimi de biliyorsunuz. Şimdi bunlardan bir tanesi tabii ki Polymaker. Çünkü bunları ben talep ettim. Sağ olsunlar, gönderdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hani al bizim ürünü tanıt olayı değil kesinlikle. Böyle bir filament şeyi kesinlikle tanıtımı yapmadım. Sadece bir marka vardı. O da bir videonun içerisinde sade filament göründü. Herhangi bir tavsiyede bulunmadıydı. Onun dışında dediğim gibi mevcut bu videolardan dolayı çoğu filament üreticileri ürünü gönderelim, incelemesini yapar mısın diye teklifler gönderiyorlar ve gerçekten bunların çoğunu, hatta hepsini reddettim diyebilirim. 2 tane vardı. Zaten bunları kendi kullandığım filamentler ve benim talep etmemden dolayı. O yüzden mevcut deneyimim
samimiyetine inanabilirsiniz dostlar. Şimdi Polymaker'da biliyorsunuz Penchrome dediğimiz filament türleri var. Şimdi bunun içerisinde marble dediğimiz, yani sizin anlayacağınız şekilde mermer desenli olanlar var. İşte elimde yeşil renk gördüğünüz mat ürünler var. Bu araç çok sık kullanılan. Celester dediğimiz bir model var. Metallic Gold dediğimiz modeli var. Bununla birlikte Satin Blue dediğimiz, Polytera'dan yine PLA filamentle, hatta geçtiğimiz aylarda tanıtımını yaptığımız ve incelediğimiz özel PVB filamentle, bu seçenekler arasında tabii ki burada geniş bir ürün yelpazesi var. Tamamen ihtiyacınıza göre ürünleri bulabiliyorsunuz dostlar. Şimdi yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Şimdi bu tarz modeller örnek baz aldım. Çünkü şu ara en sık, özellikle ticari anlamda, masaüstü veya televizyon yanı vazoluk ürünler, biliyorsunuz bunlar şu an çok sık kullanılıyor ve bunlar spiral yapılarından dolayı veya şekillerinden dolayı gerek baskı hızları, duvar hızlarını düşürdüğümüz için bazı modellerde burada filamentin kalitesi gerçekten değer kazanıyor dostlar. Burada bize sunulması gereken ne? Renkler kullandığımız için farklı renkler, renklerin canlı olması. Benim elde ettiğim deneyimlerle gerçekten tatmin edici, hiçbir zorluk çıkartmadan rahatlıkla baskılarımızı aldık. Şimdi burada mesela benim en büyük merak ettiğim şu iki ürün vardı. Şimdi mesela bunun ikisi de aynı ürün. Bir tanesi dış duvarını yüksek hızla, diğerinde düşük hızla bastım. Şimdi bu tarz filamentlerde biliyorsunuz duvar hızını ortalama bir ayara getirmediğin zaman kalite farkı olabiliyor. Düşük hızda da yüksek hızda da dış duvar hızında herhangi bir fark olmadığını tespit ettim. Çünkü bu en büyük merak ettiğimdi. Bazen parlak olabiliyor, bazen mat olabiliyor. Bu dış duvar hızından dolayı. Bununla birlikte şimdi bu mermer desen dediğimiz Türkçe olarak içerisinde küçük siyah parçacıklar var. Yani bu tarz filamentlerde 0.4 nozul yerine 0.6 nozul kullanılması öneriliyor. Çünkü tıkanma ihtimali çok yüksek oluyor. Ama son zamanlarda artık teknoloji geliştiği için bazı markalar artık bu tarz ürünlerde 0.4 nozulla kullanılabileceği ve aynı zamanda tıkanma yapmayacağını söylemekte. Gerçekten bununla ilgili ilk deneyimi Polymaker'ın bu ürünü, marble ürünün oldu. Herhangi bir tıkanma vesaire kesinlikle olmadı. Özellikle dış duvar hızını iyice düşürüp tıkanma yapacak mı diye merak ettim. Herhangi bir tıkanma olmadı. Artık böyle ürünlerin gelişmesi, bizlere ulaşması çok değerli. Çünkü bunun gibi bazı ürünler de var. Mesela ağaç dokusuna sahip. Bunları genelde dediğim gibi 0.4 nozulla kullanamıyordunuz. Artık üreticilerin kendini geliştirmesiyle 0.6 nozul yerine 0.4 nozulla artık kullanabiliyoruz. Baskı kalitelerinde herhangi bir kusur vesaire yok. Herhangi bir tıkanma da yaşanmadı. Çünkü bunların hepsini ben, biliyorsunuz geçen videosunu paylaştım ve izlemeyenler de varsa yukarıdan izleyebilir. A1 combo ile bastım. Gerek burada renkli çift renk kullanarak aynı şekilde baskılarını aldım. Ve hatta şunu çok merak ettim. Şimdi bu ürün normalde dik bir şekilde basılıyor ve neredeyse çoğu çıkıntılara destek kullanılması gerekiyor normal şartlarda. Ama bu destek sayısını ben minimum seviyeye düşürerek sadece şu gül kısmının olduğu yere bir destek aktırarak geri kalan kısımları desteksiz basmasını istedim. Çünkü ne kadar sarkma yapacak onu merak ettim. Şimdi burada çoğu yerlerde sarkma yapacağını biliyorum. Doğal olarak yapması lazım. Çünkü çok fazla çıkıntı var ve bayağı bir kalın çıkıntı var. Şimdi burada sarkma yapması sorun değil. Olay kalın bir çıkıntı olduğu için o sarkma çok aşırı seviyede olduğu zaman üstüne gelecek bir sonraki katman tutunamayacağı için modelde bozulmalar olacak. Sadece bunu merak ettiğim için bu kısımları herhangi bir destek kullanmadım özellikle. Evet, mevcut çok küçük sarkmalar var. Altlardan zaten belli oluyor. Ama modeli bozacak bir şekilde herhangi bir kusur vesaire yok. Özellikle bunu denemek istemiştim. Bu da Polytera'nın yine Polymaker'a ait bir filamenti. Hatta Polytera'dan bahsetmişken şu an Polymaker'ın Ağustos ayı için geçerli olan tüketicilerin, yani biz gibi kullanıcıların ürünleri deneyimleyebilmesi için tüm PLA ürünlerinde %25'lik bir indirim yaptığında buradan açıklayayım. Denemek isteyenler, test etmek isteyenler Polymaker'ın bu Polytera PLA filamentlerini %25 indirimle alıp deneyebilirsiniz dostlar. filamentdepom.com'dan girip hepsine bakabilirsiniz. Tüm çeşitlere dahil. Çünkü o indirimle birlikte, şimdi fiyat konusuna gireceğim. Diğer markalarla kıyasladığımız zaman bizim Türkiye'deki yerli üreticiler için gerçekten arada şu anki indirimle birlikte bir fiyat farkı yok. Öyle bir fiyat farkı ortadan kalktığı için neden daha iyi bir marka varken bunu tercih etmeyelim dostlar. O yüzden bunu da deneyebilirsiniz. Şimdi fiyat konusunda dediğim gibi 425 liraya da filament bulabiliyorsunuz. 2000-3000 liraya kadar filament çeşitleri çıkabiliyor. Farklı markaların. Şimdi içlerinizden bazı kullanıcılar var. Çünkü her gün sürekli çoğunuzla iletişim halindeyiz. Gerek forum üzerinden, gerek özelden, gerek yaptığınız yorumlardan.
Bazılarınız sadece bambunun filamentleri dışında hiçbir filament kullanmıyor. Çok ciddi bir maliyeti olan filament. Abi diyor benim kafam rahat olsun diyor. Ben diyor kaliteli filament kullanacağım diyor. Başka filamentle uğraşmayacağım. Böyle düşünenler de var. Bazıları ise abi ucuz olsun bizim olsun mantığında olanlar var. Bunlar genelde yeni kullanıcılar dostlar. Çünkü şöyle biz de bu sektöre başladığımız zaman 3D yazıcıya o heyecan, baskı, bir şey veriyorsun sana bir ürün çıkartıyor. Şimdi filamentler 425 lira da olsa 1 kiloluk. Sonuçta bu bitiyor. Sürekli kullanıyorsan 2 gün en fazla 3 gün sürüyor. Şimdi sürekli tükettiğimiz bir ürün olduğu için bu filamentler doğal olarak biz de ne yapıyoruz? Bütçemizi düşünmek zorunda kalıyoruz. Tabii ki de sizlere gidin en yükseğini, en iyisini, en pahalısını alın demiyorum. Buna orantılı gidin de en ucuzunu da alın da demiyorum. Ama bu tarz durumda artık işi öğrenmeye başladığın zaman özellikle bunu ticari faaliyete çevirecekseniz artık yaptığınız ürünün kaliteli olmasını istiyorsunuz. Alternatif renk seçeneklere ihtiyacınız oluyor. Farklı farklı filament türleri denemek istiyorsunuz. O yüzden ne yazık ki bizim yerli üreticilerin tüketicilere yani bizlere sunduğu ürün çeşidi ne yazık ki sınırlı. O yüzden global markalarda bunlardan bir tanesi Polymaker bizlere fazla bir şekilde çeşit seçenek sunabiliyor. Ya ben de kalkıp da bugün en pahalı filamentlerden bir tanesi bambuyu kullanmak istemem. Yani durumum olsa da müsait olsa da istemem. Çünkü gereksiz görüyorum o kadar fiyatın yüksek olmasını. Ama mevcut Polymaker gibi global markaların mevcut fiyatları bizim ülkemizdeki diğer üreticilerin fiyat aralığı artık böyle daraldığı için önceden Türkiye üreticilerin filament fiyat politikası şuradayken global markaların fiyat skalası böyleydi. Arada bir uçurum fark vardı. Yalan yok. Artık günümüz şartlarda bu fark iyice azalmaya başladı dostlar. Yani bizim 400 küsür liraya, 450'ye, 500 liraya aldığımız fiyatlar bugün 600, 650, 700 liraya kadar çıkmış durumda. Yarın bugün ne olacağı belli değil. O yüzden bu aradaki fiyat makası artık azaldığı için şimdi ben doğal olarak daha iyi bir marka varken daha iyi bir filament ve daha iyi bir bana seçenek, renk seçeneği sunabilen filamenti tercih etmem oldukça doğal olacaktır dostlar. O yüzden bu genelde yeni başlayıp bir şeyler deneyip öğrenmeye çalışıp da kendini geliştirecek ve o işte için kullanacağınız filament değil. Onu söyleyeyim çünkü birazcık bütçenize fazla gelebilir. Burada doğru olmak gerekir. Ama gerçekten çok kaliteli, düzgün baskılar almak istiyorsak ve yapacağınız modele göre farklı ürün çeşitleri bulabiliyorsunuz. Mesela bunlardan bir tanesi figür tarzı ürünler için ne yapıyoruz? PVB ürünü kullanabiliyorsunuz. Bunu izopropil alkolle yüzeyini pürüzsüz hale getirebiliyoruz ve inanılmaz bir parlaklık sunabiliyoruz. Veya mat bir ürün ihtiyacınız varsa işte vazo gibi bir ürünler yapacaksanız veya Chelester dediğimiz dışı böyle sanki simli gibi parlak bir yüzey sunacaksa bu tarz ürünler tercih edilebilir. Veya mermer desenli gibi marble gibi ürünler tercih edilebilir. Ve burada da şöyle bir model de bastı mesela. Bu benim çok sık kullandığım bir model. Bunu ticari olarak da benim portföyümde mevcut. Bunun dışı kontürlüdür dostlar. Düz değildir. Türlüdür böyle eski tip duvarlar gibi düşünün. Ve baskısı normal baskıya göre bir tık zordur. Çünkü nozul hareketi çok farklı hareket eder. Dış yüzeyinin pütürlü yapması için. Hal böyleyken bir de üzerine içinde parçacık olan bir filamentle yani şunları geçtim. Dedim ki yani bunda da tıkanmazsa hiçbir şekilde tıkanmaz. Gerçekten çok güzel bir baskıyla herhangi bir tıkanma olmadı. Hatta ben bunu normalde Silk PLA ile kullanıyordum. Çünkü parlak bir görüntü sunması için. Ama şu dokusu pütürlü olması buna orantıyla mevcut renk ve içindeki siyah parçacıklar tam uyumlu oldu. Artık Silk yerine bu ürüne geçiş yaptım. Bu satış yaptığım ürünlerden bir tanesi. Bununla birlikte yine aynı şekilde farklı geometrik açıları olan ürünlerde de herhangi bir baskı hatası olmadan rahatlıkla baskılarımızı alabildik. Tabii ki artık burada katman izleri olaylarını konuşmuyoruz dostlar. Çünkü 3D yazıcısı gelişirken aynı zamanda filamentler de gelişiyor dostlar. Geçenlerde bir yurt dışındaki 3D yazıcı fuarının bazı kesitlerini izlemeye başladım. Böyle karşıma çıkıyor çünkü paylaşanlar oluyor. Gerçekten inanılmaz derecede sektör ilerlemiş durumda. Tabii ki bunlar zaman içerisinde bizlere de ulaşacaktır. Ama şu an için zor olsa da sektör gelişiyor dostlar. Daha kusursuz baskılar elde edebileceğimiz farklı farklı şeffaf ürünler, metalik ürünler, enjeksiyon baskısına, enjeksiyon baskı kalitesine yakın farklı farklı ürün gruplarında farklı farklı filament türlerine tanıtıyorlar. Gerçekten inanılmaz heyecan verici. Hatta Polymaker'ın da kendi içerisinde yüksek derecelere dayanabilecek çok özel filament türleri de var. Bunların hepsini filamentdepom.com'dan girip kontrol edebilirsiniz. Tabii ki burada ürün çeşitini yani farklı gruplara hitap ettiği zaman otomatikman fiyat da değişmektedir dostlar. Genel olarak bu şekilde. Şimdi burada arada bir tane soru
soracağım. Biliyorsunuz bugüne kadar aylardır hepinizin sorunlarıyla yakından ilgilenip çözülene kadar biliyorsunuz takip ediyorum. Bu konuda hakkımı yedirmem. Biliyorsunuz A1 Combo'yu satın aldıydım. Şimdi bir sorun yaşadım. Bu sorunu sizlere anlatacağım. Sadece bir çözüm isteyeceğim. Veya siz nasıl yapıyorsanız bununla ilgili sizden tavsiyeleri de dinlemek isterim. Doğrusu ben bunu yaşadığım zaman çok üzerinde durmadım. Direkt kısa yoldan tekrardan yazıyı başlattım. Devam ettim. Ama merak ettiğim için de sormak istiyorum. Renkli baskı esnasında renk geçişinde biliyorsunuz nozul kafası temizleme kısmına geliyor. Eski filamenti akıtıyor. Yeni renk değiştirici filament geliyor. Yine akıtma yaparken baskıya devam ediyor. O esnada renk geçişinde filament tıkanıyor. Buraya kadar sorun yok. Filament tıkandığı zaman yazıcı hata veriyor. Filament tıkandı. İşte baskıya devam edemediğini sizlere söylüyor. Bu esnada baskıyı sonlandırmadan bu tıkanıklığı nasıl giderebiliriz? Ben bunu yaşadığımda ekrandan müdahale edemediğim için nozulu ortaya getirip kanmış filamenti temizleyecektim ama hareket etmediği için mevcut temizleme yerinde de çalışma alanı olmadığı için mecbur baskıyı sonlandırıp nozulu orta konuma getirip bu şekilde çözdüm. Sorum nozul temizleme kısmındayken baskıyı bölmeden o tıkanıklığı nasıl giderebiliriz? Giderdikten sonra baskıya tekrar nasıl başlatabiliriz kaldığı yerden? Bunda cevap verenler olursa minnettar olacağım. Aşağı fikri olanlar yazabilir dostlar. Genel Polymaker'ın ürünleri bu şekilde dostlar. Ben de her şey şeffaf açık dostlar. Saçma sapan yok sponsorlu bilmem ne diye yorumları görmek istemiyorum. Zaten böyle bir şey yazmadığınız bir kişi dışında ona da gerekli cevabı vermiştim dostlar. Ben istemediğim, kullanmadığım veya kullanmayacağım bir ürünü hiçbir zaman sizlere önermem de. Bunu biliyorsunuz. Ve bugüne kadar da gerçekten birçok filament markasının reklam taleplerini, inceleme taleplerini geri çevirdim. Sırf bedava filament elde etmek veya bir gelir elde etmek amaçlı sizlere burada kullanmayacağım bir ürünü tanıtmak istemiyorum. Bu işten de böyle bir gelir veya beklentim olmadığı için sadece içimden geldiğince sizlere yardımcı olma niyetiyle bu videoları hazırlıyorum dostlar. Bu yüzden sizlerden tek isteğim kanala abone olmayanlar ücretsiz bir şekilde aşağıdan abone olarak bana desteklerinizi bu şekilde sunabilirsiniz. Ve aynı zamanda videonun altına şu an bile durdurup beğenerek ve sonrasında bir teşekkür dahil en ufak bir yorum yapmanız beni gerçekten hem mutlu edecek hem aynı zamanda desteklemiş olacaksınız dostlar. Herhangi bir para vermeden. Şimdi burada çingene gibi böyle bir talepte bulunuyoruz. Herkes istiyor biliyorsunuz. Çünkü bunun amacı şu. Buradaki mevcut etkileşimi yükseltmek ve videonun daha fazla izlenmesini sağlamak. Aynı orantıyla daha fazla izlenirse daha fazla abone olur dostlar. Bu da benim verdiğim emeğin karşılığını almış olurum. Maddi olarak değil, manevi olarak. Maddi kısmı tabii ki de YouTube'dan reklamlardan gelir elde etme olayları falan var. Şu an YouTube'un kendi otomatik reklamları açık. Ben herhangi bir ekstra reklam eklemiyorum. Normalde ekleyebilirim kazanç sağlamak için. Ama onu yapmıyorum. Sadece ücretsiz olarak desteklemeniz benim için yeterli dostlar. Genel Polymaker'ın dediğim gibi son zamanlarda artık bu ürünleri kullanıyorum. Şimdi yakında farklı filament türleri olursa ya tabii ki istesem gönderirler, kırmazlar biliyorum. Çok farklı değişik ürünler de var. Onları tabii ki de sizlere tanıtmak isterim ama sonuçta bunlar hepsi birer maliyet olduğu için yani Filament Dökpom bunu gönderiyor ama sonuçta onlar için de birer maliyet bu. Yani çok da sıkıştırmak istemiyorum kendilerini. Yine bir durum olursa farklı bir filament türüyle gerek ben satın alırsam yine bunu sizlerle paylaşacağım. Genel 3D yazıcılarla ilgili biliyorsunuz birçok video çektim ve konuları tekrar etmesini istemiyorum ve her videomun gerçekten insanlara faydalı olması için uğraşıyorum ve çektiğim videoların hepsi de bu şekilde dostlar. Sırf etkileşimi alsın diye, fazla izlensin diye saçma sapan konulara girmiyorum. Biliyorsunuz ben bir Bambu Studio adında bir eğitim videosu diye bir video hazırladım yaklaşık 1 saatlik. Ben o video konusuyla sizlere onlarca farklı kısa videolar çekip o içeriği daha iyi bir şekilde kullanabilirdim. Veya aynı şekilde tekrardan üstüne konuları sürekli döndüre sizlerle paylaşabilirim ama böyle bir niyetim yok biliyorsunuz. Zaten gerekli deneyimvakti.com forum üzerinden neredeyse biliyorsunuz beni saat fark etmiyor 7-24 neredeyse orada etkileşimlerimiz devam ediyor. Açtığınız konular üzerinden görüşmelerimiz, konuşmalarımız, yorumlarımız devam etmekte. Aynı zamanda problemlerinize çözüm buluyoruz. Bazen tartışabileceğimiz konular oluyor. Bunları hallediyoruz birlikte. Yine 3D sektörüyle yani yazıcılarla ilgili iletişim kurmak isteyenler benimle kurabiliyor. Şimdi Polymaker
Polymaker ile ilgili bu şekilde ürünlerin yakın çekimlerini gördünüz. Hem araya da ekledim hem başta da görmüştünüz. Beni tatmin eden bir kalitesi var. Mevcut fiyatına nazaran dostlar. Çünkü çok yüksek fiyatlar ödeyerek ya bu muydu demeye ben de istemem hiçbir şekilde ve böyle bir durumda da kesinlikle herhangi bir tavsiyede bulunmam. O yüzden herhangi bir sorularınız varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum ve dediğim gibi Polytera ürünlerinde Polymaker'ın yine bu Ağustos ayı geçerli Polymaker'ın kendisini yapmış olduğu %25'lik bir indirim var. Ciddi bir indirimi ve bu indirimden bu Ağustos ayı boyunca yararlanabiliyorsunuz dostlar. Bunun için de filamentdepom.com'a giriş yaparak ürünleri inceleyebilirsiniz. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.